Daha geçen ay taşındığımız yeni evimizin arka bahçesinde dün gece çok tuhaf bir olay yaşandı. Akşam saatlerinde kapının çalınmasıyla yerimden kalktım. O saatte kimseyi beklemiyordum. Kapıyı açtığımda karşımda bir kadının dikildiğini gördüm. Üzerinde garip süslemelerin olduğu, her tarafında tül eklemeler olan bir kıyafet vardı. Doğrudan bana bakıp gülümsedi ve arka bahçedeki düğün için geldiğini söyledi. Ne dediğini anlayamadım. Bir an yanlış eve gelmiş olabileceğini düşündüm. Yüzüne bakıp tekrar etmesini bekledim. O da sakin bir sesle arka bahçemdeki düğün için geldiğini yineledi ve düğün sahibi siz değil misiniz diye sordu. Hayır dedim. Bir saniye beklemesini istedim. Bahçe kapısına doğru yürüdüm. Kapıyı araladığımda kendi bahçemin bitimindeki düz alanda masa ve sandalyelerin yerleştirildiğini gördüm. Bahçemin hemen bitişindeydi ama benim bahçemin sınırları içinde değildi. Açık bir alan gibiydi. Hazırlanmıştı ama kime ait olduğu belli değildi. Kapıyı kapatıp tekrar girişe döndüm. Kadına düğünün bu evle bir ilgisi olmadığını söyledim. Yan taraftan geçiş olduğunu, aradan arka tarafa ulaşabileceğini söyledim. Kadın tamam dedi. Hiç itiraz etmeden evin yanından yürümeye başladı. Kapıyı kapattıktan sonra bahçe kapısına dönüp oradan baktım. Kadının yavaş yavaş o tarafa doğru ilerlediğini gördüm. Orası hiçbir evin parçası değildi. Buradaki evler büyük bahçelere sahip ve birbirine mesafelidir. Arka bahçe ise uzayıp giden boş bir araziye bağlanıyor. Burası kime ait olabilir ki? Hem burada düğün mü olur diye düşündüm. Bahçe kapısından bir süre daha baktım. Kadın gözden kaybolduktan sonra kapıyı kapatıp mutfağa döndüm. Yapmam gereken işler vardı. Ocağı açtım. Yemekleri hazırlamaya başladım. Zaman ilerledi. Hava iyice karardı. Yaklaşık bir saat geçmişti ki kapı yeniden çaldı. Bu kez birden fazla kişiyle karşılaştım. Bir kadın ve birkaç erkek kapının önünde duruyor, gülümseyerek bana bakıyorlardı. İlk olarak yine üzerlerindeki kıyafetler ilgimi çekti. Tüllü, garip ve günlük olmayan şeyler giymişlerdi. Düğün için geldiklerini söylediler. Aynı şekilde düğün sahibi olmadığımı, bu evle bir ilgisi olmadığını anlattım. Yan taraftan geçip arka tarafa ulaşabileceklerini söyledim. Yüz ifadeleri hiç değişmedi. Teşekkür edip evin yanından yürüyerek uzaklaştılar. Kapıyı kapattıktan sonra yine bahçe kapısına gittim. Kapıdan baktığımda az önce gelenlerin de diğerlerinin yanına gittiğini gördüm. Masa ve sandalyelerin etrafına yerleşmişlerdi. Oturuyorlardı, konuşuyor gibiydiler. İçimdeki tuhaflık hissi geçmiyordu. Ortada sadece masa ve sandalyeler vardı. Ne süs vardı, ne bir ev, ne de düğünü çağrıştıracak başka bir şey. İnsanların böyle bir alanda toplanıp düğün yapacak olmalarını garip buluyordum. Bir süre daha baktım. Sonra yine mutfağa döndüm. Yapmam gereken işe odaklanmaya çalıştım. Ama saat ilerledikçe kapı sesi hiç durmadı. Gelen herkes düğün için geldiğini söylüyordu. Her seferinde düğün sahibi olmadığımı, yan taraftan geçerek arka tarafa ulaşabileceklerini söylüyordum. Gördüğüm insanların hepsi birbirine benziyordu. Kıyafetleri aynı derecede tuhaftı, yüzlerindeki ifadeler de. Hepsi beni düğün sahibi sanıyordu. Asıl garip olan kimsenin kimin düğününe geldiğini bilmiyor oluşuydu. Bir kişi olur, iki kişi olur ama her gelenin düğün sahibinden habersiz olması normal değildi. Bir süre sonra fark ettim ki kapıyı çalanların hepsi yaşı geçkin insanlardı. Başta fark etmedim ama sayıları arttıkça benzer özellikleri dikkatimi çekmeye başladı. Arka taraftaki alan artık iyice dolmuştu. Kapıya bakmaktan işimi bitirememiştim. Zaten durumun garipliği beni tedirgin ediyordu. Bir noktadan sonra kapıyı açmamaya karar verdim. Sonuçta yan tarafa yürüyen herkes geçişi görebilirdi. Her geleni yönlendirmek zorunda değildim. Yemekleri hazırlamaya devam ettim. Yemek pişerken kapı zili susmadı. Zil çalıyor, açılmayınca kapıya tıklatılıyordu. Evin etrafında konuşma sesleri, ayak sesleri, kalabalık bir grubun toplandığını gösteren gürültüler duyuluyordu. Hepsine karşı duyarsız kalmaya çalıştım. Yemek hazır olunca oturup yedim. Kapı hala çalıyordu. Zil sesi kesilmiyor
Ara ara tıklatmalar duyuluyordu. Dışarıdaki sesler hiç azalmıyordu. Yemekten sonra ışığı açmadan bahçe kapısının önüne oturdum. Kapıyı açmadım. İçeriden perdeyi biraz aralayarak düğün alanına baktım. Tülün ardından masaların dolduğunu gördüm. İnsanlar yerlerini almıştı. Ama hala ortada bir düğün sahibi yoktu. Gelin ya da damat görünmüyordu. Müzik ekibi, fotoğrafçı ya da buna benzer kimse yoktu. Bir süre kalabalığa baktım. İnsanlar oturmuş kendi aralarında konuşuyordu. Kapı zili arada bir çalmaya devam ediyordu. Saat iyice ilerlemişti. O saate kadar düğünün çoktan başlaması gerekirdi. Ama karşımda amaçsız bir kalabalık duruyordu. İnsanlar çoğaldıkça arka taraftaki düz alandan benim bahçeme doğru yayıldıklarını fark ettim. Saat ilerledikçe karanlıkta kapının sürekli çalması, evin etrafından gelen garip konuşmalar, sürünme sesleri, gülüşmeler ve uğultular tedirginliğimi arttırmıştı. Bahçeme kadar dağılmış, tuhaf görünümlü, amaçsızca ayakta duran ya da oturan insanları görmek korkutucuydu. Bahçe kapısından her baktığımda insanların biraz daha yaklaştığını fark ediyordum. Son baktığımda birkaç metre ileriye kadar gelmiş bir grubun bahçede durduğunu gördüm. Perdeyi aralamış bakıyordum. O sırada grubun içinden bir kadının başını çevirip doğrudan bana baktığını gördüm. O an irkilip perdeyi hızlıca kapattım. Ardından üst kata çıktım. Eşim o sırada mesaideydi. Gece yarısına doğru eve dönecekti. Hemen mesaj atıp işten çıktıktan sonra hiç oyalanmadan eve gelmesini istedim. Yaklaşık 15 dakika sonra beni aradı. Bir sorun olup olmadığını sordu. Arka bahçedeki düğünü anlattım. Evin etrafında toplanan kalabalıktan huzursuz olduğumu söyledim. O da kapı ve pencereleri kapatmamı, o gelene kadar kimseye açmamamı tembihledi. Üst kattayken bahçeden gelen sesler değişmeye başladı. Kalabalığın konuşmaları zaten duyuluyordu. Şimdi ise ağızlardan çıkan ıslıklar, el şaklatmaları da dahil olmuştu seslere. Bir ritim tuttuklarını fark ettim. Üst katın arka bahçeye bakan penceresinden baktım. Hiçbir müzik çalmadan sadece kendi ıslıkları ve el şaklatmalarıyla oynadıklarını gördüm. Delirmiş gibiydiler. Bahçemin içindeydiler. Onları o halde görünce korkudan titremeye başladım. Hemen telefonu kaptım ve aşağı indim. Merdivenlerden inerken bahçe kapısının olduğu yerde gölgeleri fark ettim. Kapı kapalıydı, perdeler çekiliydi. Ama kapının dışında insanlar olduğu belliydi. Gölgeler kıpırdıyordu. Dışarıdan tanımlayamadığım garip sesler geliyordu. Sonra birileri kapıya yaslanmış gibi bir ses geldi. Birden korkuyla bağırdım. Ardından kapıya vurmaya başladılar. Düzenli bir kapı çalma değildi bu. Daha çok orada duran bir kalabalığın kapıya çarpması gibi geliyordu sesler. Merdivenlere oturdum. Olduğum yere sindim ve polisi aradım. Bahçemin hemen yanında bir düğün olduğunu, oradaki insanların bahçeme girip kapıya kadar dayandığını söyledim. Konuşurken gözüm hala kapıdaydı. Bahçe kapısının ardındaki gölgeler hala hareket ediyordu. Sessiz olmaya çalışarak oturduğum yerden kendimi bir üst basamağa çektim. Yavaş yavaş yukarı doğru bu şekilde ilerledim. Merdivenlerin başında elimde telefonla öylece kaldım. Polise adresi söylerken seslerin yavaş yavaş azaldığını fark ettim. Dağılıyor gibiydiler. Üst katın arka bahçeye bakan penceresine koşup baktım. Bahçe bomboştu. Kimse yoktu. Polise kalabalığın dağıldığını söyledim. Yine de ekiplerin gelip kontrol edeceğini söylediler. Telefonu kapattım ama pencerenin önünden ayrılamadım. Bahçe boş da olsa aşağı inmeye cesaret edemiyordum. Bir süre sonra kapı zili çaldı. İrkilerek yerimden sıçradım. Aynı anda eşim arayıp kapıda olduğunu söyleyince rahatladım. Hemen aşağı inip kapıyı açtım. Eşimle birlikte bahçe kapısına gittik. Kimse yoktu. Bahçenin ötesindeki masa ve sandalyeler de kaldırılmıştı. Eşime olan biteni, gece boyunca yaşadığım gariplikleri anlattım. O da olanlara bir anlam veremedi. Bir süre sonra ekipler geldi. Eşim dışarı çıkıp bir saldırı olmadığını, kimsenin bize bir zarar vermediğini söyledi.
Kısa bir kontrol yapıp gittiler. Gece boyunca olan biteni uzun süre kafamda döndürüp durdum. Sabah kalktığımda hala o tuhaf his duruyordu. Düğünü, kalabalığı, yaşananların tuhaflığını tekrar tekrar sorguladım. Düğünü gören tek kişi bendim. Mutlaka birilerinin daha bu düğünden haberdar olması gerektiğini düşündüm. Olanlar bir türlü aklıma yatmıyordu. Yan evdeki komşuya sormaya karar verdim. Burada henüz kimseyi tanımıyorum. Sadece yan evdeki kadını ve çocuğunu birkaç kez kapının önünde görmüş selamlaşmıştım. Kapılarını çaldım. Kadın kapıyı açtığında dün gece olan düğünü sordum. Kimin düğünü olduğu hakkında bir bilgisi olup olmadığını, insanları görüp görmediğini öğrenmek istedim. Kadının söylediklerim hakkında hiçbir fikri yoktu. Zaten aşağı doğru uzanan o arazinin kimseye ait olmadığını söyledi. Dün gece ne düğünü görmüş ne de kalabalığı fark etmiş. Onun anlattıklarıyla daha da şok oldum. Gece boyunca yaşananlara sadece benim şahit olmuş olmam korkutucu. Kimsenin hiçbir şey görmemesi, duymaması, olan bitenden habersiz olması kafamı iyice karıştırdı. Eve geri döndüğümden beri kapıma gelen insanların yüzlerini tek tek aklımdan geçiriyorum. İfadelerini, bakışlarını, üzerlerindeki kıyafetleri hatırlamaya çalışıyorum. Artık her ayrıntı bana daha da gerçek dışı, daha da anormal geliyor. Düğün kimin düğünüydü? O insanlar nereden çıkıp geldiler? Burada toplanmalarının sebebi neydi? Ve neden hepsi düğün sahibi benmişim gibi davrandı? Anlamaya çalışıyorum.